Bizim yayınımız devam edecek. Bir başka önemli isimle konuşacağız. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan konuğumuz olacak. Soracak çok soru var ve Fatih Erbakan soyadını yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına taşıyan bir isim olarak da şu an yanımızda. Sayın Fatih Erbakan, hoş geldiniz CNN Türkiye. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun tabii ki. İstanbul Milletvekili olarak yemin edeceksiniz. Evet, epey sıra var herhalde size. Tabii bizimki biraz daha geç saatlerde olacak dediğiniz gibi İstanbul olduğu için. İnşallah Allah hayırlı yapsın, hayırlı hizmetler nasip etsin. Ülkemize, milletimize, devletimize faydalı olmayı nasip etsin. Heyecanlı mısınız? Ne hissediyorsunuz? Ben onu çok merak ediyorum. Babanız Necmettin Erbakan kıymetli bir devlet adamıydı. Ve ondan sonra yeniden meclise Erbakan ismiyle girmiş oldunuz. Bayrağı devraldınız. Yani ne hissediyorsunuz? Bugün mesela sabah kalktığınızda ne düşündünüz? Aynaya bakıp. Tabii bir de güzel bir benzerlik. Rahmetli Erbakan Hoca 69'da meclise girdi. Konya'dan bağımsız milletvekili olarak 43 yaşındaydı. Biz de şimdi 44 yaşındayız. Hemen hemen yaş olarak da yakın bir süre. İnşallah Erbakan hocamız gibi bize de Cenab-ı Allah hizmet etmeyi, faydalı olmayı milletimize, ülkemize nasip eylesin. Bu işin bir ibadet aşkıyla yapılması gerektiğini her zaman söylerdi. Yani insanlarımıza, ülkemize ve bütün insanlığa faydalı olmak, onların maddi manevi sıkıntılarından kurtulması için çalışmak, mücadele etmek ki bu milletvekili olarak olur, bakan olarak olur, belediye başkanı olarak olur. Bunun bir ibadet olduğunu her zaman ifade ederdi. O nedenle biz de tabii büyük bir bahtiyar duyuyoruz. Hem tabii yeniden Refah Partimizin göstermiş olduğu başarıdan dolayı hem de böyle bir hizmet imkanını elde etmiş olmamızdan dolayı aynen rahmetli Erbakan hocamız gibi. Şimdi yeniden Refah Partisi gerçekten önemli bir oy oranıyla tamamladı. Siz ayrı gireceğiz dediniz, kendi vekillerimizi çıkaracağız dediniz. Bunu da başardınız. Belki hedefinizde %3'ü geçmek vardı ama bu olmadı. Ama var olan tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Çok merak ediyorum. Yani istedik, oldu, başardık mı dersiniz yoksa yeterli değil? Evet, biz tabii teşkilatlarımızda, bizler de uzun süre yoğun ve ciddi bir çalışmayı gerçekleştirdik. Halkın içerisinde, milletimizle birlikte ve bu çalışmalarda gördüğümüz, edindiğimiz izlenimler dolayısıyla da beklentilerimiz daha yüksekti tabii. Yani daha da yüksek bir oy oranı ve daha yüksek milletvekili sayısı alabileceğimizi düşünüyorduk. Ama tabii bu Cenab-ı Allah'ın takdiri, milletimizin takdiri. Bu da son derece önemli bir başarı. Girilen ilk seçim olması hasebiyle kısa süre 4 sene önce parti kurulmuş, 4 sene sonra giriyorsunuz. %2.86-2.9 civarında 3'e yakın bir oy. 1.530.000 oy. Ciddi bir oy oranı, yüzde olarak da ciddi bir oran. Ve tabii kendi alnımızın teriyle, kendi oyumuzla, kendi seçmenimizle 5 milletvekili çıkarmaya hak kazandık. Diğer bazı partiler gibi başka bir partinin listesinden, başka bir partinin oyuyla seçilmekten bizim durumumuz tabii daha büyük mana ifade ediyor. Daha bugün kıymetli. itibariyle iyi ki AK Parti listelerinden girmedik ve bu kararı aldık diyor musunuz abi? Elbette, çünkü AK Parti listesinden 10 tane milletvekili almaktan kendiniz 5 tane milletvekili çıkarmanız daha kıymetli. Bu en başından beri de hep söylediğimiz, milletin bir desteği, bir teveccühü varsa, bir arzusu varsa bunun yerine gelmesi. Yoksa size bir desteği, bir teveccühü yoksa bir başka partinin oyuyla, bir başka partinin seçmeniyle, bir başka partinin listesinden milletvekili olmak bize çok mantıklı, anlamlı gelmiyordu. Ve bu yolu çok kararlı bir şekilde seçtik. Aslında birkaç ilde de ucu ucuna milletvekili kaçırdık. 7-8 de olabilirdi. Ama tabii bize oy veren, vermeyen bütün seçmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Milletvekili çıkardığımız Konya, İstanbul ve Kocaeli seçmenine ayrıca özellikle teşekkür ediyoruz. Bir de %7 barajını açtığımız 4 il var. Karabük, Kütahya, Bingöl ve Malatya. Buradaki seçmenlerimize de ayrıca özel teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi Milli Görüş'ün artık yeni temsilcisi biziz iddiasını sürdürüyor musunuz bugün itibariyle? Hatta daha güçlü dile getiriyor musunuz? Neden soruyorum? Saadet Partisi de mecliste temsil edilecek. 5 milletvekili CHP listelerinden girdiler. Bugün itibariyle artık Saadet Partili olarak da yemin edecekler. Orada bir ortak grup kuramama tartışmaları da devam ediyor ama sizin bundan sonraki sürece ilişkin hem bakış açınız
açınızı merak ediyorum. Hem de milli görüş açısından artık adres tamamen biziz diyebiliyor musunuz? Tabii bunu söylüyoruz. Zaten yani oy oranından bağımsız olarak icraatlar, istikamet, izlenen politikalar, söylemler de milli görüşü bizim temsil ettiğimizi, Saadet Partisi'nin temsil edemeyeceğini zaten gösteriyordu. Ve şu andan itibaren artık oy oranı bakımından da buranın milli görüşün merkezi olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Tabii bu seçimin kaybedenlerinden bir tanesi de Saadet Partisi ve kendisiyle birlikte diğer 3 parti CHP listelerinden aday gösteren. Çünkü neden söylüyorum bunu? Hemen hemen sıfır oy katkısıyla bu milletvekillerini çıkardılar. Herhangi bir oylarının, herhangi bir tabanlarının olmadığı açık bir şekilde ortaya çıktı. 23 küsurdan 25'e CHP'nin oyları gelmiş bir önceki seçimden bu seçime. CHP'nin hiç mi kendisi oy arttırmadı? Genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmuş. Bu kadar çalışmış, bütçe ayırmış. Orada da bir artış oldu. Hadi diyelim 1 puan CHP kendisi arttırmış oyunu diye düşünelim. Bu 4 partinin katkısı da en fazla 1 puan. Bu tabii millet nezdinde bir karşılık bulmadıklarının ve bir millet desteğini arkalarına alamadıklarının bir göstergesi. Bu durumda siz bir başka partiden, başka partinin oyuyla 10, 15, 20 milletvekili de alsanız çok bir mana ifade etmiyor. Bir sonraki seçimde millete gideceksiniz ve millette bir karşılığınız yok. Yine bu seçimin tabii kaybedenlerinden bir tanesi tabii Sayın Kılıçdaroğlu, çok açık net bir şekilde. Yani Cumhurbaşkanı olacağım diye çok bol keseden bu milletvekillerini verdi. Ama tabii karşılığında Cumhurbaşkanı da olamadı. Ve bu milletvekilleri de 40 tane milletvekili de başka partilere gitmiş oldu. Yine seçimin kaybedenlerinden bir tanesi HDP. 11'den 8'e oylarının gerilemesi, çok ciddi bir düşüş. 3 puanlık bir düşüş. Hemen hemen %30'unu oylarının kaybetmişler. Bunu da tabii altını çizmek lazım. Peki bu özellikle HDP Yeşil Sol olarak girdi. Mecliste de öyle temsil edilecek, bir kez daha vurgulayalım. Sebebini neye bağlıyorsunuz? Hem CHP'nin hem HDP'nin kaybetmesinin nedeni nedir? Tabii burada HDP ile ilgili özellikle Yeşil Sol isminin etkili olduğunu ifade edenler var. Bunun da tabii bir miktar etkisi olmuştur bence de. Çünkü muhafazakar Kürt seçmen bu sol kelimesinden memnun kalmadı. Bir tepki oluştu. Bunun dışında tabii CHP ile ilgili de Millet İttifakı'nın kaybetmesiyle ilgili de daha önce çok söyledik. Bir defa tabii Fethullah Gülen örgütünün açık desteği, maalesef diğer bazı terör örgütlerinin çok açık destekleri ve tabii milletin inancıyla, değerleriyle, tarihiyle uyumlu olmayacak bir takım söylemler, bir takım hedefler. Bunların hepsi maalesef tabii onlar açısından söylüyorum bunu, olumsuz etki yaptı. Bir tek tutturdukları ekonomi konusu vardı. Ekonomide de biz miting meydanlarında da seçim sürecinde de hep ifade ettik. CHP'nin iktidar olduğu bir dönemde Türkiye'de ekonominin düzeldiği hiçbir zaman görülmemiş. Tam tersine bu iktidar dönemlerinde kıtlık olmuş, yokluk olmuş, kuyruklar olmuş, Arkadaşımdan rica edeyim devalüasyonlar olmuş. Dolayısıyla zaten bu dönemde de nasıl çözeceksiniz dendiği zaman 300 milyar dolar yurt dışından borç getireceğim demekten başka, daha düşük faizle bir çözüm önerisi ortaya koyamadılar. Bir kaynak paketi ortaya koyamadılar. Bir de tabii dediğim gibi milletimizin hafızasında bu hala taze. CHP zihniyetiyle Türkiye'de ekonominin düzeldiği gözükmemiş. Devalüasyon demek, bereketsizlik demek, ekonomik kriz demek, yoksulluk demek, işsizlik demek. CHP zihniyetinin ekonomi yönetimi bu. Oradan da tutturamayınca diğer taraftan Fethullah Gülen örgütünün desteği, terör örgütlerinin desteği, LGBT lobilerinin desteği, dış güçlerin desteği. Bunlar bir de dediğim gibi değerlerimizle, kültürümüzle, tarihimizle bağdaşmayan söylemler. İşte Ayasofya'nın tekrar müze yapılması, işte LGBT ile ilgili söylemler. Bunlar da üstüne bindiği zaman bunların hepsi tabii başarısızlıklarına zemin hazırladı. Sayın Erbakan, şimdi siz seçimden hemen önce Cumhur İttifakı'na katılırken ilkelerimiz var dediniz. Tabii. Ve iki partinin genel sekreterlerinin altına imza attığı bir protokol var. Orada ekonomiden, eğitime, kadın haklarından birçok başlığa dönük yeniden Refah Partisi'nin hem Tabii. kendi ilkeleri hem de bundan sonra izlenmesini talep ettiği politikalar yer aldı. Şimdi seçim bitti. Yeni bir hükümet, yeni bir kabine oluşacak. İlk sorum şu:
Kabineye girmeyi bekliyor musunuz bu ilkelerinizi ve politikalarınızı daha güçlü dile getirebilmek için? Yani bu noktada herhangi bir beklenti içerisinde olmadık. Daha öncesinde de, seçim öncesinde de, seçim sonrasında da bununla ilgili herhangi bir talep veya herhangi bir görüşme de olmadı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi, böyle bir takdiri olursa da biz kendimiz olmasa da kendi camiamızdan, kendi partimize yakın isimlerden kıymetli isimler var. Bunların bakan olarak hizmet etmesi düşünülebilir. Benim olmam Çünkü, şart değil mi diyorsun? tabii şart değil. Yani konudaki uzmanlığa da bağlı bu biraz. Bakanlığın gerektirdiği uzmanlığa da bağlı. Yani faydalı olabilmek bakımından, bir hayra vesile olmak bakımından böyle bir teklif değerlendirilebilir. Ama biz baştan ve seçim sonrasında da dediğim gibi böyle bir talepte de bulunmadık. Böyle bir beklentinin içine de girmedik. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nin o ilkeleri içerisinde en çok kadınlarla ilgili bölüm tartışıldı. Evet, Seçim evet. süreci boyunca da tartıştık. Hala da tartışıyoruz. Aslında ikinci turda çok daha fazla söylem olarak da öne çıktı bu mesele. Hem Hüdapar'ın hem Tabii. Yeniden Refah Partisi'nin parti programları, kadınlara yaklaşımları ve hatta muhalefetin şöyle bir söylemi oldu. Onlar kazanırsa kadınlar kaybedecek dediler. Kadınlar kaybetti mi? Şimdi bir defa şu açıdan son derece yanlış. Hüdapar'ın da, Yeniden Refah Partisi'nin de kadına karşı, kadına şiddeti onaylayan veya onların ifadesiyle söylüyorum kadın düşmanı olabilmesi eşyanın tabiatına aykırı. Çünkü bu partiler Türkiye'de seçime giriyor. Bu seçimlerdeki 30 milyon seçmen kadın. 30 milyon kadın seçmenin olduğu bir yerde bunlara karşı bir politika içerisinde, tutum içerisinde olması herhangi bir partinin mümkün değil. Kadının sosyal hayat içerisinde bir adım geride durması gerektiğine mi inanıyorsunuz? Bir adım geride durmasına gerektiğine inanmıyoruz. En güzel örnek Hazreti Hatice validemiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi. Çok ciddi bir iş kadını, tüccar, kervanlarla iş seyahatlerine gidiyor, ticaretle uğraşıyor. Yani bugünün tam böyle varlıklı, üst düzey bir iş kadınıyla eşdeğer söyleyebileceğimiz bir noktada. Dolayısıyla bu kendi ahlaki, manevi yapısını muhafaza ettikten sonra bu çalışmalarda, hayatın içerisinde her zaman için yer alabilir. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir de bu işin diğer boyutu AK Parti gibi kitlesel bir parti haline gelmiş, 21 senedir Türkiye'de iktidarda bulunan bir parti bu söyledikleri gibi düşüncesi olan partileri yanına alır mı? Bunlarla ittifak yapar mı? Böyle bir şey olsa bile AK Parti iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir politikayı uygular mı? Yani kadınların aleyhine, kadınların kaybedeceği, yani bunlar akla mantığa sığmayacak. Kendi biraz önce söylediğim sıkıntılı yönlerini kapatmak bakımından işte LGBT ile ilgili, Ayasofya ile ilgili, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili, okul öncesi çocuklara Kur'an öğretilmesiyle ilgili, zorunlu din dersinin kaldırılmasıyla ilgili, milletin değerleriyle, kültürüyle, tarihiyle bağdaşmayan son derece sıkıntılı yönlerini kapatmak bakımından ve Cumhur İttifakı'nı yıpratmak bakımından ortaya koydukları politikalar. Peki bu kadınlara yönelik şiddetle alakalı 6284 sayılı kanunun hemen değişmesi yönünde bir girişimde bulunacak mısınız? Bir de şunu merak ettim. Özlem Zengin bizim kırmızı çizgimiz demişti. Yeniden AK Parti'nin grup başkan vekili olacak, öyle görünüyor. Bugün karşılaştınız mı? El sıkıştınız mı? Yok, karşılaşmadık. Evet, karşılaşmadık. Var mı Burada peki da Özlem Hanım'la karşılaştığınız zaman söylemek istediğiniz bir şey? Yani tabii Özlem Hanım'ın orada kastettiği bana kalırsa kadına şiddet konusu kırmızı çizgi. Yani 6284 haşa bir ayet değil. Yani bunun tabii ki Avrupa'dan, İsviçre'den ithal edilmiş bir kanun. Bunun eksiğinin, gediğinin giderilmesi, yanlışı varsa düzeltilmesi gayet tabii. Ama kadına şiddet konusu kırmızı çizgimizdir dediğini düşünüyorum. Böyle bir noktada da tabii biz de aynı şekilde kadına değil sadece bütün canlılara, hayvanlara, doğaya, tabiata şiddet bizim bir kere inancımıza aykırı. Böyle bir şeyin kabul edilmesi, onaylanması mümkün olamaz. Bizim 6284 ile ilgili söylediğimiz bazı aksaklıkları ve eksiklikleri nedeniyle mağduriyetlere yol açıyor. Yani şöyle, bir kere suçun ispat edilmesi ortada yok. Sadece beyana dayalı bir şekilde kadının beyanıyla
Tabii mağdurun beyanı. Aynı şekilde erkeğe de bu hak verilmiş. Biz sadece kadının bu hakkı var diye karşı çıkmıyoruz. Erkek de. Mağdurun, evet, ben de mağdurun mesela beyanı esas. eşim hanımım bana şiddet uyguladı desem benim de beyanım geçerli. Ama bu olmamalı. Yani biri iddia sahibinin Sizce bu iddiasını ispatlaması lazım. uygulamadaki sorunlardan kaynaklanıyor olabilir mi? Çünkü netice itibariyle kanunlar her şeyi detaylı yazmaz ama bir savcı, bir hakim önüne gelen duruma, vakaya göre bir karar almaz mı? Bir Şöyle, inisiyatif kullanmaz mı? Yani tabii- her şeyi yazmak mı gerekiyor? Suç unsurlarının yazılması lazım. Yani suç ne olursa suç oluyor. Birincisi bu. Burada bir belirsizlik var. Yani ekonomik, sosyal, psikolojik şiddet, duygusal şiddet nedir? Bu ne zaman olur? Hani fiziksel şiddet tamam belli de. Bunun belirlenmesi, hakimin de buna göre karar vermesi. Bir de iddia sahibinin iddiasını ispat etmesi. Bu da hukukun temel kaidelerinden. Bu iki husus düzeltildikten sonra ortada şiddet varsa biz şiddetin cezası zaten daha da ağırlaştırılsın diyoruz. Hatta kadın çocuk cinayetlerinde idam cezası getirilsin diyoruz. Bu noktada kimsenin zaten bir şeysi olamaz. Yeni dönemde Yeniden Refah Partisi mecliste ve üstelik Fatih Erbakan temsil edecek genel başkan olarak gerçekten enteresan bir meclis tablosu var. Sizlere de Evet. çalışmalarınıza başarılar Çok teşekkür diliyorum. ederim. Tekrardan daha uzun soluklu, daha çok konuşacağız öyle görünüyor. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii bir kez daha milletimize, Yeniden Refah Partimizi meclise taşıdığı için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 28. döneminde hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Evet, Fatih Erbakan'dı konuğumuz.